Arkadaşlar herkese merhabalar. Açıkçası bu videoyu yani programla ilgili videoyu ben daha önce geçtiğimiz haftalarda çekmiştim ancak o zaman biraz rahatsız olduğum için sesim kısıktı, konuşamıyordum vesaire. Şimdi programa birkaç özellik daha ekledim. Hem bu özellikleri sizinle paylaşmak istiyorum hem de videoyu daha böyle bir güncel hale getirmek istedim. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Programı kuralım önce. Daha sonra bu program nedir, ne iş yapar? Detaylarını anlatacağım. Öncelikle programı ilk açtığınız zaman sizden bir lisans isteyecek. Bu lisans arkadaşlar ben size vereceğim. Bu lisans tek bir bilgisayarda ve sizin bana ilettiğiniz web sayfaları üzerinde çalışacak. Web sayfası ya da web sayfaları diyelim. Çünkü birden fazla web sayfası da kullanmak için satın almış olabilirsiniz. Programı açtığımızda ne geliyor? API kısmı geliyor, user kısmı geliyor. Yani API yönetimi, kullanıcı yönetimi, scripper, toplu konu işlemleri, hızlı konu işlemleri, yorum yönetimi ve resource management. Bu bölümü anlatacağım. Bu bölüm şu anda ASCII'da çünkü aslında hazır fakat Zenforo tarafında API ile ilgili problem olduğundan dolayı şu an aktif etmedim. Kendilerine bir mail attım. Eğer olumlu dönüş olursa burayı da aktif edeceğim arkadaşlar. Sırasıyla başlayalım. Önce anlatayım. Buradan API ayarlarımızı giriyoruz. Sitemizin ismi, sitemizden aldığımız API'miz ve Google'dan aldığımız API'miz. Bunu birazdan anlatacağım. Kullanıcı bölümünde toplu şekilde kullanıcıları içeriye alabiliyoruz. Aynı şekilde içeriye aldığımız kullanıcılara avatar ekleyebiliyoruz. Scraper kısmında Zenforo tabanlı web sayfalarına, forum sitelerinden kategori bazlı içerik çekebiliyoruz. Kategorize ederek içerik çekebiliyoruz. Toplu konu işlemlerinde Scraper kısmından ya da illa Scraper kısmından çekmemiz gerekmiyor. Belki elimizde bir data var. Bu dataları toplu şekilde yapay zeka desteğiyle ya da yapay zeka desteği olmadan olduğu gibi içeri almamızı sağlayan bir araç. Fast Thread kısmı burası tamamen genişletilebilir. Şöyle söylemek istiyorum. Siz gidip Gemini'ye ya da ChatGPT'ye bir prompt giriyorsunuz. Bu prompt ile ilgili size bir çıktı veriyor. Yani input output dediğimiz olay. Siz burada bir kategori seçiyorsunuz. Affedersiniz bunu birazdan göstereceğim. Çünkü API ayarlarına girmedik. Siz burada bir prompt belirliyorsunuz. Belirlediğiniz prompta göre içerik oluşturuyorsunuz. Tabii ki bunun spesifik bazı kriterleri var. Bunlara birazdan göstereceğim. Birazdan bütün özellikleri değineceğiz. Şu anda üstü kapalı anlatıyorum. Repli Management kısmı yine yapay zeka desteğiyle forum içerisindeki bütün konularınıza belirlediğiniz kriterlerde yorum yapmanızı sağlıyor. Bu ne demek? İstediğiniz kullanıcıyla, istediğiniz kullanıcı ID'leriyle ya da birden fazla kullanıcıyla istediğiniz konuya, birden fazla konuya ya da bütün konulara yorum yapabilirsiniz. Yorumlar kaç kelime olsun? 10 kelimeden 100 kelimeye kadar çıkartabilirsiniz. Yorumlarda ton kullanabilirsiniz. Reaksiyon yani tepki, emoji kullanabilirsiniz. Gibi özellikler mevcut. Şimdi yavaştan başlayalım arkadaşlar. API ayarları diyelim. Dediğim gibi şurayı anlatacağım daha sonra. Şurası şu anda tasarım aşamasında diyelim. Önce API ayarlarına gelelim. Enter site URL dediği zaten bildiğiniz gibi bizim web sayfamızın adresi. Girdik. Zenforo API Zenforo yönetim panelimizden oluşturduğumuz API anahtarı. Bunu da buraya girdik. Google API Key ise arkadaşlar Google'ın AI Studio üzerinden bize Gemini ile verdiği ücretsiz API. Bu API'lerin tamamını ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. API'niz tabii ki bunun bir limiti var. Günlük limitleri var. Limiti doldurduğunuz zaman create API diyerek tekrardan bir API alıyorsunuz. Zaten program sizi bu konuda uyarıyor. Dolayısıyla API'ye de herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bunu da bedavaya getiriyorsunuz. Hemen API'mizi alalım. Şuradan aktif edelim. Evet. Şimdi sırasıyla başlayalım arkadaşlar. Fast Thread'den başlamak istiyorum. Bu ne demek? Yani bu araç niye işe yarıyor? Bu araç şu işe yarıyor. Şimdi bizim kategorilerimiz var forumda. Açalım forumumuzu. Kategorilerimiz bunlar. Get kategoriye dediğimizde bizim kategorilerimizi alıyor. Bu kategoriye bir konu oluşturmak istiyorum. Burada zaten demişim ki bir şey yaz. Example. Şimdi ben buraya example yazdım. Create thread dediğimde direkt oluşturacak. Ama benim burada belirli kriterlerim var. Content type.
Bu example'la ilgili ne oluşturacağım ben? Bir soru kalıbı mı oluşturacağım? Yoksa bir article mı oluşturacağım? Yani question bir soru kalıbıdır. Article bir makaledir. Hayır, ben example ile ilgili bir soru kalıbı oluşturmak istiyorum derseniz buraya example yazmanız yeterli. O kendisi birden fazla demeyeyim, bir konu oluşturacak ama her oluşturduğu konuyu gidip arka tarafta sorgulayacak. Ya ben bunu daha önce oluşturdum mu diyecek. Oluşturmadıysa oluşturacak. Oluşturduysa başka bir konuya geçecek. Tabii bu da birkaç saniyede olabilecek bir şey zaten. Yani siz bunu fark etmeyeceksiniz bile. Ama burada daha spesifik olması açısından ben birkaç forumdan şöyle başlıklar aldım. Bunları buraya yazdım. Çünkü Türk forum olduğu için hani bir telif hakkı falan yemeyelim. Başımıza bir iş gelmesin. Bu kalıplar üzerinden gitmek istiyorum arkadaşlar. Nedir bu kalıbımız? Mesela burada bir soru kalıbı var. Bu kalıbı alalım. Buraya yapıştırdık. Dedim ki bu foruma bu kalıpta soru kalıbında user ID'si 10 olan kişiyle, kullanıcıyla ya da şuradan bakalım. Şöyle hemen kaçmış? 41.553. User ID'si şu olan arkadaşla 10 ila 100 kelime arasında Türkçe, bakın burada custom prompt dedim ve geldim buradan Turkish dedim. Prompt'ta Türkçeyi görebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Ben bunu Fransızca deseydim gidip buraya Fransızca yazardı ve bu kalıpta oluşacak içerikte Fransızca içerik olurdu. Bunları birazdan göstereceğim size. Türkçeyi seçiyorum. Save setting diyorum. Burada kategorileri aldığımıza dair bir uyarı zaten vermiş. Prompt'u da Türkçe yaptığımıza dair bir uyarıyı burada vermiş. Her şeyimiz hazır. Bu foruma, bu prompt'taki yani bu şu kalıbı şu içerik türünde, şu kullanıcıyla ve şu kriterlerde Türkçe olarak gönderiyoruz. Create dedim. Şimdi konuyu oluşturdu. Ryzen 7700X işlemcimi nasıl etkili soğuturum? Bizim şöyleydi. Demek ki başlığı da güncelleştirdik. Hemen bakalım konuya. Kaçtı? 41. Yani şu arkadaşın oluşturması gerekiyor. Bakalım. Evet, o arkadaş oluşturmuş. Konuya bakalım. Merhaba arkadaşlar. İşlemcim falan falan bla 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 bla. Evet. Evet, mantıklı bir konu oluşturmuş. Geri gelelim. Farklı bir konu seçelim. Yine soru kalıbı olsun. Bu sefer 10 nolu yani ID'si 10 olan kullanıcı oluştursun. 10 ile 50 kelime arasında oluştursun. Prompt'a hiç tıklamıyorum. Yine yani Türkçe devam edelim. Bunu example form 2'de oluştursun. Hemen bakalım. Mezuniyetten 7 yıl sonra lise notlarını bulmam gerekiyor. Okul arşivini aradım ancak ulaşamadım. Bla 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 demiş. Evet, tamam, bu da bir soru kalıbı. Güzel. Güzel. Şimdi bir de şöyle bir şey yapmıştım. Bir haber diyelim, makale diyelim buna. Kalıbı oluşturalım. Burada question yerine article seçiyorum. Tahmin edeceğiniz üzere makale olacağı için içeriği 250 ile 500 kelime arasında olmalı. Yine Türkçe olarak kalsın. Bunu example form 3'e oluşturalım. Bakıyorum eksik bir şeyimiz var mı? Kullanıcı ID'si 18 olsun. Şu anda sallıyorum. Burada gördüğünüz gibi oluşturduğunu söylüyor zaten. Hemen bakalım. Amerikan fast food devleri Türkiye'den ayrılıyor mu? Bakalım. Evet. Evet, güzel. Bir tane daha oluşturalım arkadaşlar. Bu da şöyle bir şey olsun. Bu da soru kalıbı. Bunu da 10 ila 100 yapalım. Create treat diyorum şu anda.
Merhaba arkadaşlar. Farklı çok. Süper. Süper. Buna da böyle bir konu oluşturmuş soru kalıbıyla. Şimdi arkadaşlar ne demiştik az önce? Biz konuları sadece Türkçe değil birçok dilde oluşturabiliyoruz. Yani şu soru kalıbını gidip ben Rusça buraya geldi oluşturabilirim. Hemen bakalım. Şu anda oluşturuyor. Oluşturdu. Hemen şöyle bir Translate'ten bakalım ne yazmış arkadaş. Bu biraz saçmalamış. Ya da Google düzgün çevirmedi. Ama farklı bir dilde görürüz. Bu çeviriyle ilgili bir problem var muhtemelen. Ama farklı bir dille bunu daha net göreceğiz. Mesela ne olsun? İspanyolca olsun. Save setting diyelim. Bir daha oluşturalım. Yani Rusçayı çok iyi çevirmemiş olabilir. Hemen bakalım. Başlık güzel. Hemen açıklamaya bakıyoruz. Tamam. Yani en azından bizim anlayacağımız şekilde. Özür dilerim. İspanyolcadan çevireceğiz. Evet. Evet. Çok iyi. Az önce Rusça oluşturduk. Bence Rusçayı da biz şey yapmadım. Şöyle yapayım. Rusçadan çevir. Evet. Ben bir hata yapmışım orada. Aşağıda Rusçayı seçmemişiz. Yani arkadaş sonuç olarak Rusçayı da iyi şekilde oluşturmuş. Evet, süper. Şimdi farklı bir konu bakalım. Daha doğrusu farklı bir dil bakalım. Şöyle Korece oluşturalım. Korece anlayan varsa, anlamayanlar zaten şu anda ağlıyoruz hep beraber. Korece. Evet, başlık güzel. Açıklamasına bakalım. Evet, süper. Süper. Şimdi arkadaşlar buna yorum yapacağız ama yorum yaparken hatta yabancılar da kalsın. Şu yabancılar da kalsın. Çünkü ben yorum yaparken yabancı olsa dahi şu kalıbı okuyarak cevap veriyor. Şimdi kaç tane konumuz var? Önce bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane konumuz var. Gidelim şöyle 7 tane yorum yaptırmak istiyorum. Yorumları nereden yapıyoruz? Repli Management kısmından yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya web sayfamızın URL'ini yazdık. Kaç tane yorum yapmak istiyorum? Burada 7 tane konum var ama ben buraya 100 tane yorum yaptırabilirim. Ne yapacak? Her konuya yorum yapacak. Son konuya geldiği zaman, yani son ID'ye, bu konuya geldiği zaman 234 tekrardan 1'e gidecek. Daha doğrusu ilk konuya gidecek. İlk konudan tekrardan yorum yapmaya başlayacak. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı bir şey. İstediğiniz kadar yorum yaptırabilirsiniz. Yorumlar random yapılıyor, bilginiz olsun. Şimdi ne yapıyorduk? Evet, ben 7 tane yorum yapmak istiyorum. Burada saniye seçiyoruz. Diyorum ki kaç saniyede bir yorum atsın. Siz buraya isterseniz 60 saniye deyin. İsterseniz saniyeyi bir güne bölün. Yani bir güne çarpın. Artık kaç saniye yapıyorsa bir günde bir tane yorum atın gibi. İstediğiniz zamanda yorum yaptırabilirsiniz. Ben bir yazıyorum şu anda hızlı olması için. Bu bir yorum olacağı için 10 ila 100 kelime arasında olsun diyorum. Tabii ki burada affedersiniz. Burada yorumlara kaç kelime arasında yorum yapabileceğimizi de söyletebiliyoruz. Ayarlayabiliyoruz demek daha doğru. Ayrıca burada repli ton, yani yorum tonumuz var. Burada çeşitli yorum tonları var arkadaşlar. Bunlardan herhangi birisini seçtiğiniz zaman, mesela helpful dediğimiz zaman yardım odaklı bir yorum yapar ya da
educational dediğimiz zaman eğitim odaklı bir yorum yapar ama ben genel olarak burada, yani genel bir forum olacağı için random kullanacağım. User it range dediğimiz yine bu yorumları hangi kullanıcıların yorum yapacağını söylememiz gerekiyor. Bu şu demek. Ben buraya 10 ila 1000 yazdığım zaman ID'si 10 ile 1000 olan bütün kullanıcılar, 10 ile 1000 arasındaki bütün kullanıcılar forumdaki bütün konulara yorum yapacak demek oluyor. Enable reaksiyon demek arkadaşlar. Hemen tıkladığımız zaman bakın burada bir pencerem açıldı. Bu penceremde random, like, loving, bunlar nereden geliyor? Bunlar şuradan geliyor. Hemen bakalım. Bunlar bizim tepkilerimiz arkadaşlar. Ben diyorum ki yani eğer reaksiyonlar aktif olursa buradan bir şey seçmem gerekiyor. Random seçtim şu anda. Yani ilk konuya bir tepki verecek. Like de verdirebilirim, loving de verdirebilirim ama random versin diyorum. Treat owner likes replace reaksiyon demekti arkadaşlar. Buna tıkladığım zaman konunun sahibi, yani şu arkadaş, konusuna cevap yazan kişilerin yazdığı cevapları beğenecek. Bunu işaretlersen. İşaretli kalsın. Şu kısımda şöyle düşünün. Şimdi bu konu içerisinde, hatta bir Türkçe konuya gideyim ben. Bu konu içerisinde 100 tane cevap olabilir değil mi arkadaşlar? Ama ben diyorum ki bu 100 cevaptan sadece 2 kişisi, yani 2 kişi beğensin ya da tepki versin. Ya da 10 kişi tepki versin diyebiliyorum buraya. 100 tane yorum varsa sadece 10 tane tepki verebiliyor. Bilginiz olsun. Şimdilik buraya 2 diyeyim. Pardon, affedersiniz. 2 diyeyim. Hemen buradan edit custom prompt dediğimde yine böyle bir promptum açılıyor. Bu promptu siz kendi web sayfanıza göre de düzenleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani ben zaten spesifik bir şekilde düzenledim bunu. Kapatayım, tekrardan açayım ki buradan Türkçeyi seçiyorum. Türkçeyi seçmezsem, herhangi bir dili seçersem istediğim dilde yorum yazdırabilirim. Türkçeyi seçiyorum ve burada benim tonum var zaten, değişken olarak atamışım. OK dedim. Zaten Türkçeyi seçtim. Burada da belli. Şimdi Start Reply dediğimde yorum atmaya başlıyor. Buradan kontrollerimizi yapalım. Burada bu konuya bir önce şunu göstereyim. Bu arkadaş bu konuya bir tepki vermiş. Konu sahibi de arkadaşın yorumuna tepki vermiş. Bunu nereden ayarlamıştık? Buradan ayarlamıştık. Buradan ayarlamıştık. Yani düzgün bir şekilde yapmış işini. Ön bellekle ilgili bir problem vardı. Cevap neymiş? Ön bellek temiz her zaman çözüm değil. Bak. Bla 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 bla. Tamam, çok iyi bir cevap vermiş. Hemen bakalım. Bu da komik bir cevap vermiş. Bu cevaplar nereden geliyor? Tabii ki random dediğimiz kısımdan atıyor. Yine bu Supergirl de beğenmiş ve Kalpsiz Melek de Supergirl'ün yorumunu beğenmiş. Şuraya bakalım. Evet, çok iyi bir yorum yapmış. Hatta yoruma alternatif de eklemiş. Teknik detaylara girmiş. Evet, süper. Hemen bakalım. Bu da komik bir şey yazmış. Tabii ki bu da yine randomdan geliyor. Bayağı bir komik olmuş. Bakalım hemen. Evet, yani çok mantıklı bir cevap vermiş burada da. Süper. Harika. Evet, burada da yine çözüm odaklı bir cevap vermiş.
Ee, Burada bu arkadaş beğenmiş. Konu sahibi de gelmiş. Bu arkadaşı beğenmiş. Burada unutmadan şunu söyleyeyim. Şimdi bir konu sahibi konu açtı ya. Bu konu sahibi bizim belirlediğimiz ID içerisinde olsa bile kendi konusuna yorum da yapamıyor. Ya zaten beğenemiyor ama yorum bile yapamıyor yani. Bilginiz olsun. Tamam, bu iyi, süper. Yorum kısmında anladığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Yoruma gidip az önce ne yapmıştık? Bir de Almanca yorum yaptıralım. Ama artık 2 tane yorum atsın ki çok beklemeyelim. Evet. Yani bu demişti, notlarımı bulmam gerekiyor vesaire demişti. Bu da Almanca bir yorum attı. Bakalım ne yazmış. Buradan Almancayı seçmemiz gerekiyor. Evet, bu da mantıklı bir cevap yazmış. Yani şu anda bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Gayet güzel. Buna da bakalım. Bu da komik bir yorum yazmış. Çözüm önerisinde bulunmuş. Süper. Ya tabii ki yani çevirilerde %100 verimlilik söz konusu değil. Çünkü sonuç olarak bunu yapay zekadan çeviriyoruz. Yani bu da aklınızda bulunsun. Ama şöyle bir durum var. Türkçeden yorum yaptırdık. Tamam. Şu ana kadar bir sorunumuz yok. Yorumlarımız da gitmiş. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Fast Treat ve Repli Management'ı inceledik. Umarım bu verimli bir nasıl söylenir? Verimli bir çalışma olmuştur şu ana kadar. Anladığınızı varsayıyorum. Anlamadığınız bir şey olursa da bunlarla ilgili Repli ve Fast Treat ile ilgili bana geri dönüş yapın video altından ya da konu altından. Ben gerekli sorularınıza gerekli cevapları veririm. Şimdi buraları geçtiğimizi varsayıyorum. User Management, Scrapper ve Book Treat bölümlerine geçelim arkadaşlar. User Management forumda toplu şekilde kullanıcı oluşturmamızı sağlıyor arkadaşlar. Kullanıcıları bir CSV dosyasında topluyoruz. Yani şöyle username, email, password ve user group ID'si olan bir Excel tablosu oluşturun. Oluşturduğunuz tabloya şu başlıkları yazın. Ondan sonra kullanıcıların isimleri, e-postaları, şifresi ve bulunduğu grupları alt alta yazın. CSV olarak kaydedin. Daha sonra içeriye kolay bir şekilde alabilirsiniz. Kontrol edelim. Projeler, example user diyelim. Avatar'da yükleyelim. Create user diyelim. Create users. Kullanıcılar oluşuyor şu anda. Evet. Bakalım hemen. Evet, kullanıcılar oluşmuş. Bakalım mesela şu arkadaşa. Example 8 45022. Bakalım. Example 8 45022. Evet. Bakalım. Evet, avatarımızı da içeri almış. Sorunsuz şekilde kullanıcılarla oluşturduk. Süper. Scrapper kısmı arkadaşlar. Bu kısım aslında keşke Türkçe bir forum üzerinden bu işlemi yapabilseydim ama işte dedim ya, telif hakkıdır şu, yani bir şikayet olasılığı olduğu için yabancı bir forumdan örnek göstereceğim size. Ama Türkçe kaynağım da var, onu da göstereceğim. İkisiyle beraber. Şimdi site URL dedi, Zenforo tabanlı web sayfalarından, yani forum sitelerinden biz içerik çekebiliyoruz. Şu web sayfası altyapısı Zenforo. Hemen buradan bir yapıştıralım. Kategorilerimizi get categories diyerek alalım. Kategoriler burada alındı. Bütün kategoriler, yani şuradaki kategoriler alındı. Buradan bir konu alalım. Bir kategori alalım. Neymiş? Kindermint bla bla. Nerede o? Şu. Şimdi burada diyoruz ki bir kategoriden kaç tane konu çekmek istiyorsun? 1000 tane veya 100 tane veya sen
100.000 tane çekmek istiyorsun ama o kategoride acaba 100.000 tane konu var mı? Hayır. Şöyle hesap yapabilirsiniz. Eğer yani spesifik farklı boyut miktarlarda konu çekmek istiyorsanız. Şimdi standartta zaten burası 20 adettir. Kaç sayfa varmış? 29 sayfa varmış. Hemen bir çarpalım. 20 çarpı 29 dediğimizde bu kategoride 580 tane konu var. Ben buraya 580 tane yazdığım zaman hepsini çekecek içeriye. Yani bir CSV dosyasını alacak. Ama ben şu anda 30 tane çekmek istiyorum. Hatta 10 tane çekeyim ki yapay zekayla da bunları tekrardan yazdıracağımız için hem video çok uzun olmasın. Filtre kısmında istediğimiz kelimeyi filtreleyebiliyoruz. Bu şu demek oluyor. Mesela ben burada kinder dediğim zaman virgül koydum. Bir de üzerine kinder dediğim zaman artık şu kelimeler geçiyorsa o kelimeyi geçen içeriği almayacak. Farklı bir içeriği geçip o içeriği alacak. Bilginiz olsun. Yani filtrelediğiniz kelimelerle ilgili içerikleri almıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Star scraping dediğimde artık sayfa 1 taranıyor diyor. Geldi şimdi sayfa 1'i tarıyor. İkinci sayfaya geçecek çünkü bir sayfada 20 tane var. Ha yo ben 10 tane dedim zaten. Tamam doğru. 10 tane aldım şu anda arkadaşlar. Hemen bakalım. Şunu şöyle şuraya atalım. Bakıyoruz hemen. Evet. Title ve content etiketi içerisinde almış. Süper. Şimdi biz bunları aldık ama ne yapacağız bunları? Bunu şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Book Treat Management'a giriyoruz. Şimdi burada User int range dediğimiz kısımda yine bu içerikleri hangi kullanıcılar oluştursun diyoruz. 10 ile 100 arasındaki kullanıcılar bu içeriği oluştursun diyor. Gelelim. Kategorimizi belirleyelim. Hatta artık ben şu içeridekileri silmek istiyorum. Evet, tertemiz oldu. Kategorilerimizi aldık. Hiç AI enable demiyorum. Yani yapay zekaya aktif etmiyorum. Create Treats dediğimde şu belirlediğim kullanıcılar, yani şu aralıktaki kullanıcılar, zaten burada da ID'sini vesaire görüyorsunuz, konuların ID'sini. Konuları bu şekilde oluşturuyor. Hiç yapay zeka desteği olmadan sadece mevcut konuları içeri aldık. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Siz illa bir forumdan herhangi bir şey çekmek zorunda değilsiniz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şuna example diyeyim. Şuraya title diyorum. Buraya da content diyorum. Örnek konu başlığı. Örnek konu içeriği. Şurada. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde ne var? Title, content. Örnek konu başlığı, örnek konu içeriği. Geliyoruz buraya. Seçiyorum. Example'ı seçtim. Aynı yere alsın. Yani aslında ben şu anda CSV'de mevcut verileri içeriye aldım kolay bir şekilde. Ama benim istediğim bu değil ki. Tamam, böyle de kullanabilirim. Mevcutta verilerim varsa bunları da kolay bir şekilde içeriye alabilirim. Ama benim amacım zaten mevcutta olan içeriği yapay zeka desteğiyle güncelleştirmek. Şimdi şunu bir sileyim. Çünkü bunu bir şey yapmayacaktır. Güncelleştirmeyecektir. Şimdi biz bunları Almanca aldık ya arkadaşlar. Şu kategoriyi almıştık. 10 tane. Şimdi ben bunları özgünleştirmek istiyorum. Türkçe diyelim buna. Şimdi elimde Türkçe veri var. Hatta önce onu göstereyim size. Daha mantıklı olur. Ama buna başlamışken bunu göstereyim. Ondan sonra oraya geçelim. Buradan Türkçe diyelim. Save Settings. Buradan da 2 nolu forumu seçelim. Create dediğimde artık Almanca olan şu içerikleri Türkçe olarak içeriye alacak. Mesela yazmış. Bla 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 gibi bir tane konuyu içeriye aldı. Bir tane konuyu içeriye aldı. Tamam.
Ama niye bir tane konuyu içeriye aldı ki? Example bu seçili değildi. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Nerede? Bizim şu. Tekrardan alıyorum. Çok özür dilerim. Benim hatam. Türkçe tamam. Evet. Şu anda yapay zeka ile oluşturmaya başladı içerikleri. Maya diyor. Yani şöyle bir durum var. Yapay zekayı biz burada promptlar kullandık ya arkadaşlar. Bu prompt içerisinde şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya gidip de şey oluşturma. Hani yabancı isimleri Türkçe yap. Mesela Avrupa'da ne var? Mesela Berlin var. İşte sadece Türkiye'deki illeri kullan gibi yapay zekaya prompt yani talimat verebiliriz. Bilginiz olsun. Hatta bununla ilgili birazdan farklı şeyler de göstereceğim. Mesela yaş sayı ile ilgili şeyler göstereceğim. Aklınıza daha çok yatacak. Hemen bakalım. Yani Almanca olan içerikler arkadaşlar aslında bu şekilde içeriye almış bulunduk. Ne kadar mantıklı geliyor size bilmiyorum ama durdurup kontrol edebilirsiniz. Sonuç olarak Almanca bir konuyu Türkçe'ye çevirdik. Yani mantıklı şeyler ama bizim Türk kültürüne, Türk forum kültürüne yani konuşma şeyine çok uygun geleceğini sanmıyorum. Ama bu özellik mevcut. Bu özelliği niye yabancı olarak da gösterdim? Çünkü bu videoyu yabancı arkadaşlar da izleyecekler. Hani onlar da satın alacaklar inşallah diyelim. Şimdi şu konuları ben bir silmek istiyorum. Şimdi az önce dedim ya benim elimde zaten bir tane veri var ama ben kullanamıyorum çünkü Türkiye'deki forum sitesinden aldığım a.com'dan aldığım bir şey. Nerede o ya? Şu. İçerik. Bu içeriği daha önce de kullanmıştım zaten ilk videomda. Yine bu içerik aynı bunun gibi bir içerik ama Türkiye'deki farklı bir forum sitesinden alınmış bir içerik. Şimdi hem bunu mevcut haliyle, özgün haliyle içeri alacağım hem de özgünleştirip içeriye alacağım. Farkı o şekilde izleyeceğiz. Kontrol edeceğiz demek daha doğru. Şöyle yapalım. Şu arkadaşı alıyoruz. Forum 1'e atalım. Bu kalsın. Enable olmasın. Oluşturalım. Konuları oluşturdu. Bakalım hemen. Tamam süper. Şimdi aynı dosya zaten mevcut. Gidip aynısını yapay zekayla Türkçe olarak oluştursun. Şimdi burada statüs kısmında arkadaşlar zaten programın ne yaptığını görebiliyorsunuz. Bak mesela şuradan AI enable yani AI disabled diyor yani AI olarak aktarılmadı diyor. Burada AI aktif diyor zaten. Yapay zeka ile aktarıldığını görebiliyoruz. Bu da aktarıldı. Şimdi bakalım. Şimdi şu mevcut güncel olmayan yani özgün konu. Bu da yapay zeka ile yazdırdığımız konu. Şöyle hemen alıyorum bu arkadaşı. Şuraya atayım. Şimdi burada arkadaşlar yazmış bla 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 diye. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken yani altını çizmem gereken birkaç konu var. Şu. Birincisi zaten özgünleştirerek yazıyor. İkincisi tam ezan vaktine geldi ya. Ya Rabbi şükür. Devam edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Durdurmayacağım. İkincisi ona mesela sayısal kısımlarda az önce sözünü ettim ya şurada mesela sayısal kısımlarımız var diye şöyle yani promptta sayısal değişimler var. Bu şu demek oluyor. Mesela burada adetimin 12. ve 13. günü yazmış ya. Burada 16. ve 17. gün diye ben bunu çevirmişim aslında. Mesela birisi burada ben 10 yaşındayım özür dilerim. Birisi ben burada 30 yaşındayım dese oluşturulan konuda 35 yaşındayım, 37 yaşındayım diyecekti gibi düşünebilirsiniz. Şimdi orijinal konu bu. Oluşan konu da bu arkadaşlar. Siz bunları bir kontrol edin. Şöyle videoyu durdurup kontrol edebilirsiniz. Ben diğer konuya geçiyorum şu anda. Farklı konularda bakalım. Şunu açalım. Şöyle de yapalım. Şimdi ne var mesela? Kanlı gelmesinin sebebi leg miyim?
Tamam. Orijinal konu hangisiydi? Evet, şu orijinal konu. Şu da şöyle yapalım. Yine değiştirmiş tabii ki. Haziran'ı Ağustos yapmış. Temmuz'un 10'unu Eylül'ün 15'i yapmış. Yine mantıklı bir şekilde değişim yapmış. Bu konuda bu şekilde arkadaşlar. Bunu da bir durdurup kontrol edebilirsiniz. Ayrıca ne yapalım? Yani biz bunu oluşturduk ama bir de gidip şöyle Arapça bir şey. Yok, Arapça değil. Bu sefer Çince bir şey oluşturmak istiyorum. Yani bu konuları Çince oluştursun. Gidip şurada oluştursun. Görelim. Yani yapay zekanın hayatımıza girmesi bu kadar da. Tabii ki bunu oluşturmadı. Evet. Şöyle bir bakalım ne yazmış. Mantıklı mı? Tamam, güzel. Tamam, güzel, süper arkadaşlar. Yani yabancı dilde de herhangi bir sıkıntı olmadan sorunsuz şekilde aktarabiliyoruz. Arkadaşlar program bu. Dediğim gibi konu altından ya da video altından bana yorumlarınızı yazabilirsiniz. Geliştirmeler devam edecek. Artık daha farklı ne ekleyebilirim bilmiyorum ama bir replik kısmında bir alıntı yapma durumum var. Şöyle ki bir cevapta biz cevap yazdırabiliyoruz ya toplu şekilde. Atıyorum o konunun içerisinde 5 tane yorum varsa içlerinden herhangi birisini alıntı yapıp sadece o cevaba yorum versin gibi bir işlem yapacağım. Ama yine Zenforo tarafında Zenforo API üzerinden quit yani alıntı yapmamıza izin vermiyor. Ona farklı bir alternatif çözüm üreteceğim. Onun dışında dediğim gibi resource management kısmında arkadaşlar bu eklenti şu işe yarıyor. Şimdi zenforo.com'a girelim. Kısaca bahsedeyim. Şimdi burada kaynaklar kısmı var arkadaşlar. Bu kaynaklar kısmında kaynak ekleyebiliyorsunuz. Kaynak dediğimiz bunları bir download manager gibi düşünün. Yani bir ismini vermek istemiyorum. Bir indirme sitesi gibi düşünün. Zaten Zenforo kullananlar konuya hakim. Ben bu bölümde ne yaptım? Bu bölümde şunu yaptım arkadaşlar. Diyelim. Şimdi burada yine example üzerinden gidelim. Yani program olmadan biraz konuşmak ama mantıklı değil ama en azından anlatayım ne olduğunu. Şimdi şöyle bir alan olacak yine. Biz bu alana atıyorum burayı bu resource management gibi düşünün. Zaten aynı olacak. Example yazdım. Getir dedim. Getir dediğim anda arkadaşlar tabii ki kategori seçeceğim buradan. Yani şeyin kategorisini resource manager'da oluşturduğum kategoriler gelecek buraya. Example yazacağım buraya. Example yazdığım zaman gidecek source fork'da bunu arayacak. Başlığını, açıklamasını ve ikonu alacak. Bir download URL'i olarak da şu bağlantıyı alacak arkadaşlar. Download olarak şuraya ekleyecek. Olay bitecek. Ama dediğim gibi yine API ile ilgili bir problem var orada. Cevap gelince onu da halledeceğim. Yani video çok uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.